Herkese selam, ben Kübra. Brawl Stars gizem videolarını ne kadar özlediğinizi biliyorum. Çünkü ben de özledim. Uzun zamandır düzenli video gelmiyordu ama artık Kübra ablanız burada ve sizler için bomba içerikler ve çekilişlerle düzenli video atacak. Son gizem videosuna tam 96.000 like atmışsınız. Gerçekten harikasınız. Bu videoda daha iyisini yapabiliriz. Bu yüzden hedef like sayısı tam 50.000 like. Yaparsınız, size güveniyorum. Son zamanlarda Brawl Stars'ta gerçekten beklediğimden fazla gizemli şeyler oldu. Daha önce hiç bu kadar gizemli bir Brawl Stars yılı geçirmedik diyebilirim. Brawl Stars Buffy's. Bu videoda anlatacağım gizemlere de kesinlikle şok olacaksınız. Sonuna kadar izleyin. Ha bu arada çok beklenen Brawl Pass çekilişi de açıklandı. Ve kazanan arkadaşlarımıza ödüllerini verdik. Kazananları tebrik ederim. Kazanmayanlar üzülmesin. Çünkü çekilişlere devam ediyoruz. Siz de bedava Brawl Pass ve elbette benimle oyunda arkadaş olma hakkını istiyorsanız şartlar kanalıma abone olmak. Bu videoya like atmak ve yoruma kullanıcı ID'nizi yazmak. Evet, bu kadar. Tüm bunları yaptıysanız o en ilginç gizemlere geçiyoruz. Sirius oyuna eklenmeden önce oyuna diğer karakterlerle randevuya çıkma ve sohbet etme etkinliği gelmişti. Ve bazı karakterlere karşı sevmeyeceği bir şey söyleyip tekrar oyuna girdiğinizde bu şekilde sinirli hale bürünüyorlardı. Ve bu muhtemelen Sirius'un işiydi. Bazı karakterlerle teker teker konuştuk. Özellikle Angelo ile yaptığımız sohbet açıkçası beni çok şaşırtmıştı. Çünkü Angelo bazen konuşmayı fazla artı 18 yerlere çekiyordu. Biraz fazla rahatsız edici gibi. Ama Angelo'nun nasıl biri olduğunu bildiğimiz için çok şaşırmadık açıkçası. Angelo ile diğer karakterlerin dedikodusunu yapabiliyordunuz. Ve işte bunları söylüyordu. Pam ve Jaeyoung'un ilişkisi pek iyi gitmiyormuş. Jaeyoung, Pam'e göre fazla güçsüz kalıyormuş. Luna'nın sevgilisi ise aslında kendisiymiş. Elbette şaşırmadık. Buster'ın hoşlandığı biri varmış. Evet, bunu aslında Supercell'in bu animasyonunda da görmüştük. Dikkatli bakarsanız Buster ve B harfiyle başlayan birinin adı kalp içine alınmış. Buster'ın sevdiği kişinin ilk harfi B ile başlıyor. Bunu Angelo da söyledi. İsmi B ile başlıyor. Anlarsın ya. Tüm karakterleri araştırdım. Bibi, Bee ya da Bonnie. Bibi Buster için fazla sert birisi. Onun olacağını pek sanmıyorum. Bee ve Bonnie de Buster için fazla küçükler. Görünüşe göre bahsettiğimiz Buster'ın sevdiği kız oyuna henüz eklenmeyen bir karakter. Yani bu kız yeni gelecek karakter olacak ve ilk harfi de B olacak. Sizce nasıl bir kız olur? Önceki videoda Edgar'ın ilk aşkının aslında Ems olduğunu söylemiştim. Ve size bunun kanıtlarını da göstermiştim. Tamamen haklı çıkmışım. Angela ile dedikodu yaparken Edgar'ın sosyal medya kullanmasının tek sebebi bir hortlak içerik üreticisinin paylaşımlarını takip etmekmiş. Bunu deyince aklınıza kim geliyor? Tabii ki Ems. Ems'in hortlak bir içerik üreticisi olduğunu ve sürekli sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaştığını biliyoruz. Demek Edgar'ın gönlü hala Ems'de. Üzgünüm Colette. Edgar'la olmasanız da umarım Spike'a olan sevgin tek taraflı değildir. I drew you! These are your muscles and this is your massive... En sonda Sirius ile de konuşuyoruz ve bize planlarını anlatıyor. Birazdan Sirius'un en korkunç sırlarını öğreneceksiniz. Hazır olun. Once upon a time, there was a true star of Star Park. Sirius, gelmiş geçmiş en iyi sirk göstericisi. Gösterileri o kadar büyüleyiciydi ki herkes Star Park'a sadece Sirius'u izlemek için geliyordu. Sirius yetenekli olduğu kadar korkunç biriydi de. Gus'ın ölümü, Mo'nun körlüğü, Spike'ın dilsizliği. Bunlar Sirius'un işlediği vahşetlerden sadece birkaçı. Çünkü o oyundaki ilk ve tek kötü karakter. Sirius'un sirki dünyanın en büyük gösterileriydi. Ve bu yoğun ilgi Sirius'un egosunu beslemiş ve tüm ilginin her zaman onda kalmasını istemişti.
Bu yüzden onu izleyen seyircileri manipüle ediyor, hatta gölgelerini çalıyordu. Bu ses kayıtlarında seyircilerin ne durumda olduğunu anlayabiliyoruz. Visitors to the island are thanking their lucky stars that they witnessed the wonders of Sirius's circus. Never seen anything like it. The circus is sold out. I'm glad I got a seat. Sirius stole my shadow. Please ignore the rumors that Sirius steals his audience's shadows after performances. It's pure poppycock. Ta ki o güne kadar. Dynamite bir gün madencilik işini yaparken çok parlak bir elmas buldu. Ve o günden sonra Star Park tamamen değişti. Evet, bu mor elmaslar Star Park'ta çalışan herkese anormal bir biçimde özel güçler veriyor ya da mutasyona uğratıyordu. Star Park şirketi bu elmaslara sahip savaşçıların büyük ilgi gördüğünü fark edince artık tüm ilgi bu taşın etkisiyle savaşçıya dönüşen kişilere döndü. Sirius'un Brawler denen bu kişileri sevmemesinin sebebi de bu. Sirius'un sirki mor elmaslar yüzünden bir anda popülerliğini kaybetti. Forgotten. Ama şimdi o geri döndü. Ve bu sefer Gölge Ordusu ile birlikte kendi kurduğu bu Star Park'ı geri alacaktı. İşte tam bu noktada Sirius'un bu karanlık yüzünü size videoda gösterebilmek için işimi inanılmaz kolaylaştıran Mesh AI'dan bahsetmek istiyorum. Bu tarz karakterleri 3D tasarlamak normalde saatler sürer. Ama yeni Mesh 6 güncellemesiyle bu süreç inanılmaz hızlanıyor. Ve Mesh 6'nın kaplama sistemi sayesinde karakterlerin yüzeyleri tertemiz çıkıyor. Ayrıca yeni gelen Custom Pose özelliği aşırı iyi. Tek yapmam gereken karakterin görselini ve bir poz referansını yüklemek. Mesh'i saniyeler içinde karakteri tam istediğim pozda oluşturuyor. Hatta karakterler için tasarladığım kostümleri buraya yükleyip 3D olarak nasıl göründüğüne bile bakabiliyorum. Sizce de efsane değil mi? Yaptığım bu statik 3D modelleri kısa sinematik videolara dönüştürebiliyorum. Eğer siz de oyun geliştiriyor, 3D tasarımla uğraşıyor ya da benim gibi kendi ilginç teorilerinizi canlandırmak istiyorsanız aşağıya ve sabitlenen yoruma Mesh AI linkini bırakıyorum. Yeni kullanıcılara özel hiçbir koda gerek kalmadan anında uygulanan %50 indirim fırsatını da kesinlikle kaçırmayın. Supercell, Sirius çıkmadan önce içerik üreticisi olan bazı kişilere çok gizemli bir paket gönderdi. Bu pakette Sirius maskesi, bir kaset, Star Park gazetesi ve poster gibi şeyler vardı. Kaseti çalıştırıp dinleyince ise bu özel ses kayıtlarına ulaşıyordunuz. Burada Pam, Jesse'nin uyuması için ona Sirius'un korkunç hikayesini anlatıyor. But I'm not tired. Oh, it doesn't matter. It's way past your bedtime. Just one more story, please. Oh, fine. But this one is scary. A long time ago, there was a circus. Was Charlie there? Oh, this is a long time before Charlie. People would travel from far and wide to watch him perform. And from his success, the park grew, which brought other performers with their own talents. He started going mad with jealousy. He started to steal the shadows of others. It started one night with one brawler, a boy with a balloon. Ve Sirius'un Star Park'tan kovulurkenki ses kaydı. Sir, this is your final notice. You are no longer permitted on park grounds. Security will escort... You don't get to erase me! I built this place! I am the star! And shadows don't leave just because you tell them to! Kasette ayrıca Angela ve Willow Sirius'un dedikodusunu yapıyorlar. I heard he's the reason Spike doesn't speak. What? No way! Spike doesn't speak because he is a cactus. Oh, being a plant never stopped Sprout. Well, apparently he hides in sewer gutters. He abducted Gus and turned him into a ghost! Is Gus a ghost? Anyway, the real story is he was kicked out of the park for committing a murder. Sirius'un kanalizasyonda saklanması Mo ile ilgili. Çünkü Mo'nun açıklamasına bakarsak eğer Star Park'ın kanalizasyonlarında bulunmuş. Sirius da orada olduğu için muhtemelen Mo'yu kör yapan kişi Sirius. Bu arada bu detayı ilk ben fark ettim. Bu yüzden buraya kadar izlediyseniz ve anlattığım gizemlerden keyif alıyorsanız küçük bir ricam var. Bu Brawl Stars videoları için haftalardır uğraşıyorum. Emeğime karşılık bir saniyeliğine like atmayı unutmayın. Bu sayede bu seri devam eder. Angelo ikisinin sevgili olduğunu söylüyor. I heard he's dating Melody. Bu bana pek gerçekçi gelmedi açıkçası.
Çünkü Sirius Melody'nin tipi değil. Sirius büyük, yetişkin bir adam. Yıllardır sirk işiyle uğraşmış, Melody ise bir K-pop starı ve daha çok genç. Bu yüzden böyle bir şey olması bence mümkün değil. Ama Melody ve Sirius'un animasyonlarında ilginç şekilde çok fazla benzerlik var. Bu iki karakter arasında ne gibi bir ilişki olabilir sizce? Sirius ve Charlie ilişkisi. Aynı trioda olan bu iki karakterin baba kız mı yoksa sevgili mi olduğu tartışılıyor. İkisi de sirk göstericisi. Peki bu iki karakter bir çift mi? Hayır. Sirius'un seslerini dikkatlice dinlerseniz Has anyone seen my little sparkle? This is for you, Charlie, my petit étincelle. tıpkı bir baba figürü gibi konuşuyor. Ayrıca bu animasyonda Charlie yere düşünce Sirius harcanmış büyük bir potansiyel diyor. Much wasted potential. Kızını eleştirir gibi. Ayrıca yayınlanan bu fotoğrafta da tüm karakterlerin gölgesi varken sadece Charlie'nin olmadığını görebilirsiniz. İşte tüm bu kanıtlardan bu ikilinin kesinlikle baba kız olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada Charlie'nin düştüğü bu sahne Örümcek Adam filmindeki bu sahneden esinlenmiş. Bayağı da benzemiş. Sirius karakteri aslında önceden tahmin edilmişti. Ve internetteki bazı fanlar 100. karakterin Star Drop kafalı bir sihirbaz olduğu ile ilgili fanartlar yapıyordu. Supercell bu fanartlardan mı gördü yoksa gerçekten böyle bir planı var mıydı bilmiyoruz. Bana kalırsa bunu çoktan planlamıştı. Gus karakterinin arkasını çevirdiğimizde Gus'ın yaptığı o çapraz parmak hareketini görüyoruz. Peki bu işaretin anlamı aslında ne? Uzun zamandır bunun hakkında yüzlerce yorum aldım ve sizin için derinlemesine araştırdım. Sebebini duyunca şaşıracağınıza eminim. Öncelikle parmakları arkanda gizlice çapraz yapmak o kişinin direkt olarak yalan söylediğine, gerçek olanı sakladığına işarettir. Yani evet, Gus bizden bir şey saklıyor. Gus'ın seslerine bakarsak Words aren't always enough. bir şeyleri sakladığı çok belli değil mi? Gus'ın sakladığı şey... tamam söylüyorum. Gus'ın bizden ve oyundaki karakterlerden sakladığı şey hayalet olmasıdır. Seslerinde sürekli sıradan masum bir çocuk olduğunu dile getirir. Hey, I'm just a kid. You got bested by a child. Açıklamasında bile Gus'ın hayalet olduğu inkar ediliyor. Sadece benzediği ama normal bir çocuk olduğu ima edilmiş. Ancak Gus'ın hayalet trende köpeğini takip ederken ölümcül bir kaza geçirdiğini ve ruhunun Star Park'ta hapsolduğunu hepimiz biliyoruz. Hatta ona çarpan tren makinisti Chuck'ı hapishane kaçışı animasyonunda hapishanede kilitli halde görüyoruz. Gus'a kazayla çarptığından hapiste olması çok olası. Kısacası Gus hayalet olduğunun bilinmesini istemiyor. Kendisi bile bilmemiş gibi yapıyor. Am I a ghost? Yaşadığı kazadan dolayı neden ben diyor. Why me? I missed the ghost train. Hayalet istasyonunu özlüyor. Çünkü orası en son canlı gibi, gerçek bir çocuk gibi hissettiği yer. Elbette Supercell, Gus'ın bu parmak hareketi için hiçbir açıklama yapmadı. Ancak ben kanıtları araştırıp inceleyerek size en mantıklı teorimi sundum. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunda artık istediğimiz gibi kostüm seçip satın alma devri kapandı. Artık kostümler Juju'nun dükkanına geliyor. Bir yandan mantıklı olsa da bir kostüm kaçırırsak tekrar gelmesi için uzun bir süre bekleyebiliyoruz. Juju'nun bu dükkanında arka planı dikkatlice incelerseniz Griff'in başına taktığı o kasayı görürsünüz. Griff muhtemelen bu eşyayı Juju'nun dükkanından satın almış. Peki ya Griff neden bu kasayı kafasına takıyor? Ve o kasanın altında ne var? Griff çok zengin ve parası bol biri gibi gözükse de aslında tam tersi. Kendisi büyük bir borç batağında. Açıklamasında da nedense bankadan aradıklarında telefonu açmıyor yazıyor. Çünkü borcu var. Seslerinden de bunu anlıyoruz. Tell the bank I'm busy. Yüksek borcundan dolayı bankacılardan kaçmak için kafasına bu kasayı takıyor. Çünkü tanınırsa iflas edebilir. Griff'i dikkatli incelersek
boynundan ötesine göremiyoruz. Ve gerçek yüzü için resmi bir paylaşım olmasa da fanlar böyle gözüktüğünü söylüyor. Bence muhtemelen böyledir. Sizce bunlardan hangisi Griff'in gerçek yüzü olabilir? Ayrıca Juju'nun dükkanında Juju her gelişimizde bizimle konuşuyor. Hatta çok fazla gir çık yapınca da bunu fark ediyor. Come and going. Have you lost your marbles? Bir şey almayıp sadece beklerseniz bile Don't stare. sanki sizi görüyormuş gibi konuşuyor. İlginç bir özellik olmuş. Piper sandığınız kadar masum olmayabilir. Evet, gerçekten. Piper ne kadar şirin ve masum görünse de Brawl Stars'ın paylaştığı bu videoda Piper'ın bazen çok fazla ileri gittiğini anlayabiliyoruz. I get it. In Brawl Stars, you can steal the eggs right out of Crow's nest and bake them into a quiche so he eats his own offspring. No, you can't do that. Crow'un yavrularını pastaya ekleyip ona yedirmek mi? Bu biraz fazla vahşi gibi. Hatta oradaki 8 bit bile buna şok olup Piper'a terapi lazım mı diyor. Siz Mandy ve Piper arasında hala kimin tarafındasınız? Supercell son zamanlarda paylaştığı tüm resimleri bir anda silmeye başladı. Ve bunun hakkında hiçbir açıklama yapmadılar. Ama birkaç gün sonra asıl neden ortaya çıktı. Sprout karakterine büyük bir telif davası açıldı. Andre isimli bir hava temizleme cihazının tasarımı Sprout'a gerçekten çok benziyordu. Ve bu Fransız marka Supercell'e tasarımını çaldığını söyleyerek Sprout karakterinin kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Bu telif davası yüzünden de Brawl Stars, Sprout'un bulunduğu tüm resimleri hesaplarından sildi. Üstelik dava sonucu yüklü bir para da ödediler. Gerçekten çok şaşırtıcı. Peki bu cihaz Sprout'a gerçekten benziyor muydu? Evet, dikkatlice bakarsanız fanusun şekli aynı. Arkadaki pervane bile baya benziyor. Peki sizce bu marka Supercell'e telif davası açmakta haklı mıydı? Ve karar sonucu görünüşünü değiştirdiler. Evet, artık Sprout kare. Ve arkasındaki pervane de yok. Onun yerine farklı bir materyal koymuşlar. Bu videoda anlatmadığım daha çok gizem var. Elbette yeni gizem videosunun çabucak gelmesi için bu videoyu hemen 50.000 like yapmalıyız. 50.000 like gelir gelmez yeni Brawl Stars videosu da hemen gelecek. Bu sefer hiç beklemeyeceksiniz. Bu arada yeni üyelerimize de destekleri için teşekkür ederiz. Sizce bu videodaki en ilginç gizem hangisiydi? Beni hepsi şaşırttı ama en çok Sirius gizemine şaşırdım. Hadi siz de yoruma yazın. Abone de olduysanız o halde sonraki videoya kadar hoşça kalın, bilgili kalın.